Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapibara yapıyoruz. Sırtına yeşil sülfatını da yaptık bu şekilde. Bence çok güzel duruyor. Çok tatlı. Kadife iple yaparsanız daha büyük boylarda yapmış olursunuz. Daha kolay da örümü oluyor. Onunla da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. Çünkü bunu çantama takacağım ben bu şekilde. Daha küçük olmasını istedim. Hazırsanız malzemelerimize geçelim. Şöyle yeşil bir ip kullandım. Şöyle Yarnart Jeans diye geçiyor. 50 gram 60 metre uzunluğunda, renk kodu 29 arkadaşlar. Şurada da yazıyor 29'a 30 çarpı 1. Şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. Alize'nin Happy Baby serisinden. Bu da. Şöyle renk kodunu da vermek istiyorum size. Şurada yazıyor 310. Şöyle bir ip daha kullandım arkadaşlar. Bu da Alize'nin yine Cotton Gold serisinden kullandığım amigurumi için olan bir ip kendisi. Şu şekilde 100 gramı 330 metre. Bunun da 100 gramı 330 metre arkadaşlar. Bunun da renk kodu şurada yazıyor 690. Şimdi arkadaşlar şöyle bir elyaf kullandım ben. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Toplu iğne kullandım. Dikiş için bir iğne, ilmek belirleyici. Şöyle 2,5 milim kalınlığında tığla ördüm ben bunun iki kısmını da. Şöyle bir de makasım var. Bir de şu kısımlarını yapmak için şöyle herhangi bir siyah ip kullanabilirsiniz. Göz ve ağzını yapmak için kullandım bunu. Bu kadar arkadaşlar. Malzemeleriniz hazırsa yapım aşamasına geçebiliriz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar kapibaranın önce ayak ve kol kısımlarından başlıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Elimizin etrafında doladık. Orta parmağımın etrafından doladım bu şekilde. Üçgenlik oldu. Üstüne getirdim ipi. Buradan tığımı batırıyorum ve ana ipten alıp tığıma bir tane doluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve içine 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Koyu renk ipimle başladım. Açık renk ipimle devam edeceğim. Şimdi hala koyu renkteyim. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve burada kalan boştaki ipimizi de tığımızın üstüne koyup yürüteceğiz. Ve buraya kapama işlemi yapıyorum. Yanına geliyorum, hemen yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve buraya arttırma işlemi yapacağım. Yani aynı yere 2 tane sık iğne batacağım arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takıyorum. Toplam 4 tane arttırma yapacağız. İpimi yürütüyorum burada. Üçüncü arttırmayı yapıyorum şu anda. Bu da dördüncü arttırma arkadaşlar. İpinizi yürütmeyi bırakabilirsiniz artık. Tamamdır. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum arkadaşlar. Bakın sayın buradan 2, 4, 6 ve 8. Yani şurası oluyor. 2, 4, 6 ve şurası benim ilk yaptığım ilmeğim oluyor. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8.'yi de yapıyorum. Şimdi açık renk ipimize geçeceğiz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tığımı geçirdim. Açık renk ipimi alıyorum. Şöyle parmağıma doladım. Bakın burası boşta. Renk değiştirme yapacağız. Şöyle elimle tuttum. Bunun tığımın başına bu şekilde bakın dolayıp içinden geçirdim. Ve bununla bir tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi burayı sıkıyorum. Şu ipim bakın kahverengi olan. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum arkadaşlar. Unutmamak için. Şimdi 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan şurayı da elimizle düzeltelim. Şu şekilde. 8 tane sık iğnemizi öreceğiz. Sıra sonuna kadar bir gelelim. Sonra 2 sıra daha öreceğiz. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı bitirdik. İlk sıramızı. Şöyle elimle düzeltiyorum bakın sürekli. Şimdi burada makasımı aldım. Şu ipimi şuradan kesiyorum. Şu da sihirli halkanın ipi arkadaşlar. Şimdi burayı şuradaki ipimle bağlıyorum. İkisini birbirine. Şu şekilde. 2 tane düğüm atmanız yeter. Çok aşırı da sıkmıyorum. Bunları böyle içeriye kaktıracağız arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartabiliriz. Tekrar buraya sık iğnemizi yapıp ilmek belirleyicimizi takıyoruz. İkinci sıradayız şu anda. İkinci sırayı örüyorum. Ve ikinci sırayı da bitirdim. Şimdi 3'e başlayacağım.
ilmek belirleyicimi tekrardan çıkartıyorum. Tekrar yerine takacağım. Son sıramız. Bitti arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. İpimi biraz uzun bıraktım. Burada doldurma işlemi yapacağız. Şöyle alıyoruz el yapımızı. Biraz elimizde yuvarlayalım. Bunun içine yerleştirdik ve dolduracağız. Tığınızın arkasıyla da olur, makasla da olur. İnce bir şeyiniz varsa şöyle çöp şiş kullanıyorum ben. Arka kısmıyla. Düz. İğneyle de olur, küt kısmıyla. Hepsiyle yapabilirsiniz arkadaşlar dolumu. Güzel bir şekilde doldurun ama. Mesela bakın şurada boşluklar var. Oralara biraz daha koymamız gerekiyor. Azar azar alarak koyuyorum. Elimde yuvarlıyorum. Şu şekilde. Ve yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bu yeterli. Şimdi burayı kapatacağız. Bakın. Şu karşılıklı gelen ilmekleri görüyor musunuz? Bakın karşılıklı geliyor. 1 ve 2 karşıdan aldım. Bunları sık iğne olarak örüyorum. Karşılıklı gelenlerin hepsine aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Ve sonuncuya da batıyorum. 4 tane oluyor. Toplam 4 tane de kapattık. Bir tane zincir çektim. Şimdi ipimi birazcık uzun olacak şekilde kesiyorum. Çünkü dikiş yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane yapıyoruz bunlardan toplam. Şöyle gözükecek ayaklar. Hem ayak hem kol yaptık. 2 kol 2 ayak olmak üzere. Şimdi açık rengimizi alacağız ve gövdeye başlayacağız arkadaşlar. Gövde için sihirli halka ile başlıyorum tekrardan. Tığımızı da alalım. Bakın yine sihirli halka yapıyorum. Orta parmağıma doladım. Bir tane zincir çektim. Bunu saymıyorum. 8 tane sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğnemizi yaptık sihirli halkanın içine. Sayalım burada. 2, 4, 6 ve 8. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnemizin tepesine batıyoruz. İpimizi yürütelim. Ve kapattık arkadaşlar. Bu şekilde. 8 adet arttırma yapacağız burada şimdi. Hemen yana geldim. Yandaki sık iğnemin tepesine. Buraya battım. Aynı yere 2 tane batıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine de ilmek belirleyici takıyorum. Hepsinde ilmek belirleyici takarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsine batıyorum. İpinizi artık yürütmeyebilirsiniz. Ben bırakıyorum burada yürütmeyi. Çok aşırı yürütmeye gerek yok. Ve geldik. 16 tane sık iğnemiz oluştu arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Oraya bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrar ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. 3. sıraya başlıyoruz. Bu sırada arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapmak demek. Arttırma. Aynı ilmeğin içine 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Buraya bir tane daha sık iğne yapalım. Ve tekrardan ilmek belirleyicimizi yerine takalım arkadaşlar. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. İkinci sık iğnemi de örüyorum. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. 8 adet arttırma yapacağım toplam. 2 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bu arttırmamız ikinci arttırmamız oluyor. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonunda 32 tane sık iğnemiz olacak. 4. sırayı örüyoruz şu anda. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi çıkartıyoruz ilmek belirleyicimizi. Tekrardan bir sık iğne örüyorum buraya. İlmek belirleyicimi yine takıyorum. Her zaman ilmek belirleyiciyi aynı yerine takalım arkadaşlar. Bu bizim belirleyici ilmeğimiz çünkü. Bir tane ördüm. 3 tane öreceğim toplam. 2 ve 3. 3 tane ördükten sonra yanına yine bir tane arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan ilmek belirleyicime bir tane sık iğne ördüm. Ve yerine taktım. Bakın her sırada bu işlemi yapın. İlmek belirleyicinin yerini kaybetmeyin. Şimdi 40 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 6. sırayı, 5. sırayı ördük. 6. sırayı ve 10. sırayı dahil olmak üzere 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 40 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. 10. sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize başlıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine tekrar bir sık iğne örüp ilmek belirleyicimi taktım. 3 tane sık iğne öreceğim. 2 ve 3 oldu. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bakın sadece ön kısımlarından alıyorum. Şöyle göstereyim bakın. İlmeğin 2 tane tarafı var, tamam mı? Bir ön bir arkası. Bu önü
Şu da arkası arkadaşlar. Ben sadece ön kısımlarını alıyorum. İkisinin de yan yana olan iki tane sık iğnenin sadece ön kısımlarını alıp birlikte örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 tane ördüm. Bakın sadece önden alıyorum. Buradan da önden alıyorum ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde eksiltme yapmış oluyoruz. Bunun adı gizli eksiltme. Eğer anlamadıysanız kanalımda bunun da detaylı tarifi mevcut arkadaşlar. 3 tane ördüm. Bunu da göstereyim. Sonra örüp gelelim kalanını. Bakın 3. eksiltmemi yapıyorum bu şekilde. Toplam 8 tane eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 32 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Örüp gelelim 11. sıradayız. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Ve buraya bir tane sık iğne örüyoruz. İlmek belirleyicimizi tekrar takalım. Şimdi arkadaşlar burada 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 32 tane sık iğnemizi örüp gelelim. 3 tur ördük arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım. Tekrar yerine bir tane sık iğne yapalım. İlmek belirleyicimizi tekrar yerine takalım arkadaşlar. 15. sıradayız şu anda. 2 sık iğne yapacağız. 1 oldu. Yanına bir tane daha yapıyorum. 2. Yine eksiltme yapıyorum. Bakın sadece önlerden alarak. 2 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız bu sıramızda. Sıra sonuna kadar. Yapıp gelelim arkadaşlar. 24 tane sık iğnemiz kalacak. 15. sıramızın sonuna da geldik. Şimdi arkadaşlar 24 tane sık iğnemiz oluştu. Burada 24 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan bir sıra örelim. 16. sırada 16. sıramızı örmüş olacağız. 16. sıranın sonuna da geldik arkadaşlar. Şimdi kapatıp doldurma işlemine geçeceğiz. Bakın ilmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen onun yanına geliyorum ve içine batıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Kapama yaptım yani içinden geçirdim. Şimdi doldurma işlemine başlayacağız. İpimizi keseceğiz. Birazcık uzun keseceğim. Kafayı dikmek için kullanabilirim. Dolduralım arkadaşlar güzel bir şekilde. Gövdemiz hazır. Şöyle kenarıya alıyorum. Kafaya başlayacağız arkadaşlar. Koyu renk ipimizle başlıyoruz kafaya. Şöyle kahverengi ipimizle başlayacağım. Sihirli halka yapıyorum yine her zamanki gibi. İçine 8 tane sık iğne yapacağım. Bir tane zincir çektim. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8 tane sık iğne yaptım. Sıkıştırıyorum. Sihirli halkamı. Kapattım. 2, 4, 2, 4, 6 ve 8. Şu ilk yaptığım sık iğnem var ya. Onun tepesine batacağım. İpimi de yürütüyorum arkadaşlar. Ve bunu kapatıyorum burada. Yandakine geliyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya da ilmek belirleyici takıyorum. Bu şekilde. Şöyle duracak. Silahlayı biraz fazla sıkmışım. Tamam düzelttim. Şimdi 8 tane arttırma yapacağız. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum yani. Yanına geldim. Yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Toplam 16 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. İpimi yürütüyorum. Son yürütüşüm. Ve bıraktım yürütmeyi. Buraya da 2 sık iğne yapıyorum. Arttırmaya sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sonuncuya da arttırmamızı yapalım arkadaşlar. Tamamdır. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Yanına arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Biraz ördükten sonra rengimizi değiştireceğiz. Bir saniye. Bir yerde karıştırdık sanırım. Burada sonunda çünkü tekrardan sık iğne olması lazımdı. Bir sık iğne, şurada artırma yapıldı. Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne,
Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yine ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Buraya. Bu sırada 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor bu arada. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Ve yanına bir tane daha sık iğne yapıp yanına arttırma yapıyorum. Bu şekilde. Bu sıranın sonunda da 32 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Örüp gelelim sıra sonuna kadar. Arkadaşlar şimdi bakın sıramın sonuna geldim. Sonda bir tane arttırma yapmam gerekiyor ya. Onu yapmadım. Bu şekilde. Şimdi renk değiştirme işlemi yapacağız. Sonucu da siz de bu şekilde yapın. Bunu da değiştirirsek eğer daha iyi olacak. Bakın ilmeğim belli zaten. Hemen ipimi alıyorum. İlk yaptığımız gibi bunun içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimize geldim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Açık rengi geçtim artık. Ve buraya bir tane ilmek belirleyici taktım. Şimdi bu kahverengi ipimi de kesiyorum buradan. Ve burada bağlıyorum arkadaşlar krem renkli ikisini. Yürütebilirsiniz ama bu şekilde daha iyi oluyor. Açılmaması için yapıyorum bunu da. Çok aşırı sıkmayın. Yoksa ilmeğiniz iyi durmayacaktır. Şu ipi de biraz kısaltabilirim. Silla halkanın ipini de kısalttım arkadaşlar birazcık. Şimdi bu sırada 3 sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir tane sık iğne örmüştüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Ve üçüncü de yani dördüncü de arttırma yaptım. 3 sık iğne ördüm, bir arttırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. 40 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde 40 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 40 tane sık iğnemizi öreceğiz ve her seferinde ilmek belirleyicimizi tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Burada yerimizi kaybetmememiz çok önemli. 40 tane sık iğnemizi 5 tur boyunca örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Buraya tekrar bir tane sık iğne ördük ve tekrar takıyoruz. Şimdi 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7, bu da 8. arkadaşlar. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. 8 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Eksiltmemizi sonda yaptık. Son 4. eksiltmemizi. 36 tane sık iğnemiz oluştu bu sıramızda da. İlmek belirleyicimi tekrar yerine taktım. Şimdi arkadaşlar 11. sırayı bitirdik. 12 ve 14. sıraları yani 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Tekrar bir tane sık iğne örüp takalım buraya. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğim. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7. Bir tane eksiltme yapıyorum buraya. Şimdi 7 sık iğne, bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. 15. sıramızın sonuna geldik. Toplam 32 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 16'ya başlıyoruz. Bir tane sık iğne ördüm. Bu sırada arttırma eksiltme yapmadan 32 tane sık iğnemizi bir sıra boyunca örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 17. sıraya başlıyoruz. Tekrar ilmek belirleyicimi yerine takacağım. Çıkardım. Bir sık iğne ördüm ve taktım. Şimdi bir tane daha sık iğne ördüm yanına. 2 sık iğne, bir eksiltme yapıyorum bu sırada artık. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksiltme olarak öreceğiz arkadaşlar. 8 tane eksiltme yapacağız. 24 tane sık iğnemiz kalacak. Örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 18. sıradayız. 24 tane sık iğnemiz var. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Bir tane sık iğne ördük. Tekrardan ilmek belirleyicimizi yerine takıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 8 tane eksiltme yapacağız toplam. Buraya da eksiltmemizi yapalım. 16 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonunda bir sık iğne örüyorum. Hemen yanına bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. 18. sıramızın 16 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi de çıkartmıyoruz. İpimi biraz uzun bıraktım. Şimdi içini dolduracağız. Güzel bir şekilde. Şimdi ilmeğimizi alalım. Bu sırada eksiltme işlemimiz var. 8 tane eksiltme yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Hepsini eksiltiyorum. 8 defa. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum buraya. İlk yaptığım eksiltmenin tepesine takmış olacağım. Bu şekilde bakın ön kısımlardan alarak
Eksiltmelerimi 3 oldu. Yapıyorum. 4 oldu. 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Şuradan kopartıp şimdi dikeceğiz. Kesiyorum birazcık. Bakın çok dipten kesmiyorum ama çok uzun da kesmiyorum. Bu şekilde içinden geçiriyorum ipimi. İğneme takıyorum arkadaşlar. İnce iğne de kullanabilirsiniz. Şu an yanımda bu varmış. İnce iğnem yanımda değil. Bakın şu dış kısımlarından şöyle göstereceğim. Bakın 2 tane ya. Ön değil. Yani şu arka kısımları değil, içteki değil. Bakın şu gözüken dış kısımlardan hepsinden bu şekilde geçiriyorum. 8 tane var zaten. Hepsinden geçirerek dönerek dikme işlemini, kapama işlemini yapacağım. Eğer şöyle alırsanız güzel olmayacaktır. Sadece tek taraflarını alın arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Sonuca da geçiriyorum. Bu şekilde sıkıştırdım. Elimle de şeklini veriyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi bakın hemen şu orta kısmından batıyorum. Rastgele bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Temiz bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunu biraz gezdirelim. Tam dibinden, ilk çıktığım yerin dibinden batıyorum. Bu şekilde birazcık gezdirdim. Şimdi kesebilirim artık. Biraz çekiştirip kesiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kafamız da bitti. Dikiş işlemleri var sadece. Onları da yaptıktan sonra bu şekilde gözükecek. Şöyle. Dikeceğiz arkadaşlar. Kolları da hazırlayın gelin siz. Hepsini yapalım. Ondan sonra dikişe başlayalım. Arkadaşlar kapibaramızın şimdi kafasını ve gövdesini birleştireceğiz. Şu şekilde bir tane çöp şiş kullandım ben. Şimdi bakın şu kafası düz ya. Şu alt kısmını, burası bitiş kısmımızdı. Bu arkada kalacak. Bu alt kısmını buraya sabitliyorum. Şöyle bir çöp şiş kullandım. Şöyle. Arkası şu şekilde olacak. Yani arkaya çıkıntı vermiyorum arkadaşlar burada. Ön kısımda olacak çıkıntı kısmı. Birazcık öne doğru çıkık oluyor. Şimdi bunu dikeceğiz. İpimizi geçirdik. İğnemizde şöyle bir iğne kullandım. Kötü bir iğne de kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şimdi şu uç kısım var ya, dediğim gibi arkaya çıkmayacağız. Yani burası şöyle şuraya bitişik olacak. Ona göre hesaplıyorum. Bakın şurasına denk geliyor. Şu kısımdan alarak bakın şurası da şöyle şu hizadan alarak devam edeceğim. Göz hizasıyla ayarlayın siz de bir yer. Bu şekilde bir oradan alacağım, bir aşağıdan alacağım. Aşağının da şu alt kısımlardaki şu ilmekleri alıyorum. Bir onlardan alacağım, bir bundan alacağım. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kafanın her yerine dikeceğiz bu şekilde. Kafamızı diktik arkadaşlar. Şu şekilde sonda içinden geçirip bağlıyorum. Elimle de şekil veriyorum kapibaraya. Bu şekilde duracak. Şimdi ipimizi de saklayalım. Rastgele tam dibinden batıyorum ve rastgele çıkartıyorum ipimi. Şöyle 2 tur gezdireceğim. Bir tane daha batıyorum ve çıkartıyorum arkadaşlar. İpimizi kesebiliriz. Şimdi bacakları falan dikeceğiz. Bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi bacakları dikeceğiz. Kafayı diktik arkadaşlar. Şimdi ben kolların ve bacakların bir taraflarını diktim. Daha önce bunlardan 4 tane örmüştük en başta. Şimdi şöyle ben göz hizası ayarladım. Nasıl hesaplayabiliriz? 1, 2, 2 yanına, 1, 2 yanına gelecek şekilde. Yani şu kahverenginin dışında 1, 2 tane krem renginin gelecek şekilde şöyle ayarlamış olabiliriz arkadaşlar. Tam şu uç kısmını. Kollarında aynı şekilde. Ucu tam olarak şunun bitişine gelecek. Yani kahvenin tekrar başlangıcına gelecek gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde duracak. Bu da bu şekilde duracak. Şimdi ilk önce bacakları dikiyorum ben şuraya.
Bakın ipim burada. Hemen yanından şöyle batıyorum. Şu aşağıdaki çizgiden ve şu yukarıya çıkartıyorum arkadaşlar. Tam olarak sayalım. 3 kare. Yani 3 sıra çıkarttım. Şimdi toplu iğneyle tutturmuştum zaten. Şu en baştaki kısmına, ilk baştaki yaptığımız şuradaki kapamanın kısmına batıyorum. İçinden geçirdim. Şimdi bir oradan alacağım, bir oradan alacağım ve dikiş yapacağım. Bir aşağıdan bir yukarıdan alacağım. Şimdi yukarıdan geçirdiğim için şimdi alttan alıyorum. Bakın. Alttaki gelen ilmeği aldım ve yukarıdan şuradaki gelen ilmeğe batıyorum. Tek tarafla. Buradan alıyorum aşağıdan ve yukarıdan batıyorum. Buraya. Şimdi burada arkadaşlar ipimi birazcık şöyle halkasını bıraktım ve iğnemi içinden geçirdim. Yani kapattım. Dikişim bitmiş oldu. Şu aşağıdan da bir tane alarak sabitleyeceğim bunu. Tekrardan iğnemi de geçiriyorum halkanın içinden. Ve 2 tane sabitleme yaptım. Bir de yapabilirsiniz. Böyle daha sağlam oluyor. Hemen dibine bakın. Batıyorum. Ve herhangi bir yerden çıkartıyorum. Bir tane daha yapalım. Aynı yere battım. Bakın aynı ipimi çıkardığım yere batıyorum. Eğer gidip buraya bir yerlere batarsanız o zaman ipiniz orada gözükecektir ve hiç hoş durmayacaktır. Örgünüz bozulur. Biraz çekiştirerek ipimi kesiyorum. Bacağım da hazır arkadaşlar. Şimdi kolu nasıl hizaladığımı göstereceğim size. Sonra ölçü veririm. İki bacak arasını nasıl hesapladım. Kaç ilmek var onların ölçülerini veririm. İsterseniz vereyim şimdi hemen bakalım. Şöyle açtırdığımda bacak kısmını bunu da açtırdım. Sayalım arkadaşlar. Şurayı da sayıyoruz. Burası bacağa denk geliyor. Onun önündekine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve burası da tekrar bacağa geliyor. Bununla beraber 17. Yani şöyle söyleyeyim size üst sırasından toplam 17 tane sık iğne bırakmışım iki bacak arasında. Şimdi kola geçelim. Kolu da şu şekilde hizalıyorum. Hiç burasına falan bakmanıza gerek yok. Zaten önce bacakları dikin. Yaptıktan sonra kollar çok basit. Bakın şuradaki benim bitiş çizgim var ya yani şu sıraya denk geliyor aslında. Bunun hizasını hiç bozmadan yukarıya doğru çıkartıyorum arkadaşlar. Bu hizanın tamamının aynısından geçiriyorum. Yani bunu da bakın yukarıya denk gelmesi gerekiyor. Yine bu çizgiden tam en üste gelecek şekilde alıyorum. Bakın en üstün en dibine geliyor. Şu kısmı. Aldım. Kafayı biraz bastırıyorum iğneyi çıkartabilmek için. Bu şekilde diktim arkadaşlar. Şimdi en başa geldim. Şurada en başa geldim ve tekrar iğnemi geçirdim burada. Bunu çıkartabilirim artık. Şimdi bakın bir aşağıdan bir yukarıdan alarak şöyle çevirdim. Bunu da dikeceğim. Aynı hizadan bakın şu dikiş yaptığım yerin hizasından. Öndeki sıraya geçmiyorum. Dikiş yaptığım yerin hizasından alıyorum. Bir tane aldım. Buraya sabitledim. Ve onun önüne gelenden alıyorum. Hatta ikisini birlikte alabilirsek daha güzel olur. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Kolda. Ve yine aynı şekilde ilk o hani çizgi vardı ya geçirdiğimiz ipi. O hizayı bozmuyorum kesinlikle. Bu taraftan almıyorum. Hep bu taraftan alarak ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar geçiriyorum ucunu. Ve burada bağlıyoruz. Şimdi artık bu ipimizi şuradan batıyorum dibinden. Ve saklıyorum. İsterseniz orada 2 tane bağlama yapabilirsiniz. İsterseniz 3, isterseniz 1 size kalmış. Birkaç defa gezdirdim. Arkaya doğru çıkarttım. Ve biraz çekiştirerek kesiyorum ipimi. Şimdi kulağını da yapalım arkadaşlar. Kulağı da dikelim. Sonra yüzü şekillendirmemiz gerekiyor. Ve şeyi yapacağız. Kaplumbağasını yapacağız. Yeşil sülfat. Onları yapacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle bir kahverengi ipimi aldım ben. Çok az kullanacağız zaten. Çok basit kulaklarını yapması. Şöyle ben bir tanesini yapmıştım. Bu şekilde. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Bir tane sihirli halka yapıyorum. İçine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın başına ipimi doladım. Trabzan yapacağım. Bir tane trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi aldım. Sonra 2 ilmeğimi aldım. Toplamda 3 tane ilmeğim oluyor ya. Önce ikisini sonra ikisini alarak çıkıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Ve hemen dibine geliyorum sihirli halkamın. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bitti arkadaşlar. Biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle. Çok aşırı uzun bırakmanıza gerek yok. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Burayı da kapattığımda bu şekilde güzel bir kulak elde etmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi kolları diktik, kulakları yaptık. Kulakları dikmeden önce şu gözleri ve ağzı yapalım. Bakın şuradan sayıyorum. Şu bizim sihirli halkamız vardı ya. Ondan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8.'nin bitişine bir tane böyle toplu iğne yerleştirdim. Bunun ortalı olmasına özen gösterin siz de bu şekilde. Hatta şöyle bir tık tam ortasına yapmamışım. Şu şekilde tam öyle bu şekilde ortalayın yapın. Şimdi buraya koyduk ya arkadaşlar. Buradan sayacağız şimdi 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'nin bitişiğine tam bu sıranın hizasından geliyorum. 7'nin bitişiğine buraya koydum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. 7'nin bitişiğine koyuyorum. 7'nin bitti. Sonrasına koydum. Şimdi buradan geliyorum. Bu
son koyduğumuzdan 1, 2 ve 3. 3'ün bitişine, 3. sıranın 3 sıra sayıyorum bitişine. Buraya da koyuyorum arkadaşlar. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Gözlerimiz buraya yerleşecek. Burada gözlerimiz olacak. Bu şekilde. Hatta şöyle bakalım. Tam şuraya yaparsak. Bir dakika, şurası daha mı orta diye bakıyorum da. Burası çok önemli çünkü arkadaşlar tam ortayı bulmamız gerekiyor. Hayır, burası orta. Şimdi şöyle ben ipimi ayırdım. 2 kat olarak yaptım. Siyah bir ip kullanıyorum. Eğer elinizde bu renkte bir ip yoksa bu kahverengi ipi gözler için kullanabilirsiniz ama burun için tekrardan bu ipe ihtiyacınız olacak. Ama yine yoksa burada kullandığınız krem rengi de burun için kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir yerden şöyle batıyorum arkadan. Şuradan arkadan batabilirim. Şu arkadan battım. Bakın bu iğnenin olduğu yerden çıkacağım şimdi. Çıktım. İğneyi de çıkarttım. Buradan battım. Şimdi bu iğnenin olduğu yere batacağım. Battım arkadaşlar. Şöyle bir önce yapalım. Şurada biraz şu ipimizi çıkartıyoruz. Ben biraz uzun kesmişim. Şu kadar bir uzunluk bıraksanız yeterli olacaktır burada. Tekrardan şurada tekrardan ilk battığım yer var ya. Oradan çıkartıyorum ipimden. Bu şekilde. Şimdi bir kat daha yapacağım aynı işlemi. Buraya geleceğim. Tekrardan aynı yere batıyorum. İkisine. Hatta şöyle yapalım. Şuradan bir batalım. Çıkartalım. Sonra bunu diğer tarafa götüreceğiz bu ipimizi. Şuradan gözümüzün sıkılığını falan ayarlayacağız şimdi. Bu şekilde gözükecek. Şimdi tam bakın şu battığım yer var ya. Bunun dibinden batıyorum. Ve şuradaki şu iğneden çıkıyorum. Yani bunun hizasındaki yerden çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. Onun hizasından çıkmaya çalışacağım. Evet, çıktım. Bu toplu iğneyi çıkartabiliriz artık. Biraz daha uzun bir iğne kullanırsanız daha kolay yaparsınız. Elinizde nasıl bir iğne varsa onunla yapın arkadaşlar. Ama ince iğnelerle olmuyor kesinlikle, dikiş iğnesiyle, bilginiz olsun. Şimdi tam bunun bu yeşil olan toplu iğnenin olduğu yerden bakın şöyle gösteriyorum. Batıyorum. Ve tekrardan buradan çıkıyorum. İlk yerden. Bunu çıkartabilirim. Bu şekilde yaptım. Buna da aynı şekilde bir kat daha gidiyorum. Bunu kadife iple örecekseniz gözleri siyah kadife iple yapın. Çünkü kadife iple kayboluyor. Ya da gerçekten bunun katını ayırmayın ve çok katlı yapmanız gerekiyor. O da ne kadar hoş olur bilemiyorum. Bu şekilde gözlerimiz de hazır. Şimdi buruna geçelim. Burun için yer belirleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Yani burnu şöyle Y şeklinde yapacağız. Yani bir V yapacağız. Bir tane de şuraya düz yapacağız. Yani şu kısmı olsa yeterli olacaktır. Şuradan 3 ilmek yapacağım. Aşağıya da 2 ilmek yapacağım. Yanlara da 2 ilmek yapacağız arkadaşlar. Nasıl duracak? Göstereyim şimdi size. Şuradan şu sihirli halkanın olduğu yerden 2 ilmek sayıyorum. 1, 2. Şuraya denk geliyor. Şöyle ortaladım. Şurası. Sonra aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bakın şurası 1 ve 2. O da buraya denk geliyor. Şu orta kısmına da 3 tane ilmek bırakıyorum. Yani şöyle şu noktalara yapabilirim. Birazcık daha yukarıya kaydıracağım bunu. Aynı sırada olması önemli. Şuradan şöyle. Şimdi buradan aşağıya doğru gelecek. Yani bunu var ya tam dönüş kısmı olduğu için arkadaşlar tam şu tepesinden değil de tam şu ortasından çıkartacağım. Tam şuradan çıkartacağım ki eşit olsun. Yani alttan ikisinde de 2 ilmek kalmış olacak. Şimdi buradan da Y harfini yapacağız. 1 ve 2. Buraya da 2'yi yapıyorum. 2 ilmek de buradan indim. Tam ortasından. Yani şöyle gözükecek. Şu ortaya da batacağım arkadaşlar. Şöyle duracak. Şöyle şöyle ve şöyle yapacağız. Yapalım şimdi. İğnemizi alıyoruz. Bakın şu gözün battığımız yer var ya en son. Oradan batıyoruz. Ve şuraya ilk pembenin, hatta şuradan ilk ortaya çıkalım arkadaşlar. Tam ortasından sihirli halkanın çıktım. Gözümüzü düzeltelim. Çok aşırı sıkıştırmıyoruz. Bununla eşit olması lazım. Elinizle düzeltin burayı. Şimdi şuraya batıyorum. Bakın ilk mora batıyorum. Ve bunun içinden tekrar orta kısmından çıkartıyorum. Bunu buradan çıkartabilirim. İsterseniz burada bunu da 2 kat yapabiliriz. İsterseniz bu şekilde tek kat yaparak da bırakabilirsiniz. Ben bunu da 2 kat yapacağım. Belirgin olsun istiyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi burası için de yapıyorum. Pembeyi çıkartıyorum. Bakın pembenin tam olduğu kısımdan şuradan çıkıyorum. Ve tekrardan burayı 2 yapacağız. Buradan 2 defa çıkacağız yani. Şu birincisi oluyor. Şimdi tekrar bunu buraya batıp şuradan şöyle çıkmıyorum. O zaman 3 yapmış oluruz. Buraya batıyorum arkadaşlar sadece ve şu aşağıdan çıkıyorum. Şimdi bunu da çıkarttım.
tam ortaya geldim ve ortadan batıyorum arkadaşlar. Ve buraya birkaç kat bu işlemi uygulayacağım. Burasının daha tok durması gerekiyor çünkü. Şöyle göz kararı yapıyorum hepsine. Bir tane daha uyguluyorum. Yani diğerlerini 2'ye, aşağıyı bakacağım. 3 yeterli olursa 3 yapacağım. Çünkü oyuncaktan oyuncağa değişiyor. Daha önce yaptıklarımda 3, 4 yapmışlığım var. 3 yeterli olacak. 3 tane yaparak bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burayı biraz fazla sıktım. Onu da düzelttim elimle. Şimdi bu ipi burada bırakmıyoruz. Tam bunun dibinden, battığım yerin dibinden batıyorum ve şu çıktığımız kısım var ya. Şöyle arkadan bir yerden bir çıkalım. Şuradan çıktım. Tam arkadan çıkmanız eğer uzun iğneniz varsa olur. Benim var aslında ama şu an yanında değil. Çoğu insanda da olmadığı için ben bununla göstermek istedim size. Bakın battığım yerin çıktığım yer var ya şu şekilde. Bunun hemen dibinden tekrar batıyorum. Aynı yerinden batıyorum. Bakın bu çok önemli. Ve aynı yerinden bunun çıktığı yerden ilk battığımız yerden çıkıyorum. Ve çıktım arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi düğüm yapacağız. 2 tane düğüm atalım. Güzelce. Çok aşırı da sıkmayın çünkü bu sefer de burun kısmını kastıracaktır. Göz kısmını kastıracaktır. O yüzden çok aşırı sıkmadan yine bu şekilde sıkarak böyle. Şimdi bunun tam dibinden batıyorum ve herhangi bir yerden çıkartıyorum ipimi. Burada da keseceğim artık. Yani ipimizi saklamış oluyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi bunun için de yapacağım şimdi. Bunu da iğneme takıyorum. Bunun da yine tam dibinden batıyorum. Ve herhangi bir noktadan rastgele çıkartıyorum bunu. Bunu da çıkartıyorum. Ve birazcık çekiştirerek ipi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde görüntüde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunu da çıkartabiliriz. Şimdi kulaklarına dikeceğiz. Kulaklarını göz kararı dikeceğiz arkadaşlar. Yani gözün arkasına gelecek. Şöyle rastgele koyacağız. Gözün arkasından şurası iyi gibi geldi bana. Hemen bakalım 1-2 yanına. Ve şuradan da 1-2 yanına. Ve 2 arkasına mı dikmişim? 1 arkasına. 1 arkası 2 yana. İğneleyerek önce kontrol ediyorum. Bütün dikme işlemlerinden önce hep bunu tekrarlıyorum arkadaşlar. Kontrol etmemiz gerekiyor çünkü. Bakalım şimdi. Şöyle duruyor. Bence gayet iyi oldu yerleri. Hemen ipimizi takıyoruz. Bir tarafına. Uzun kısmı taktım ben. Bıraktım. Şu kapattığım yeri. Herhangi birini takabilirsiniz. Bakın nasıl yaptık? Gözden 1-2 sıra yukarıya çıktım. Gözün bitişinden de bir sıra arkaya geldim. 2 sıra çıktım. 1-2 ve bir sıra arkaya geldim. Ve şuraya denk geldi arkadaşlar. 1-2 sıra çıktım. 3 sıra çıktım pardon. Buradan 2, 3. Yani 2'nin bitişimi 3'ün başlangıcı gibi düşünün. 1-2. 2'nin bitişi 3'ün başlangıcı. Yani tam olarak bu 3'e dikiyoruz. Bu şekilde. Şu 3. ilmeğin içine dikmiş olacağız yani. Onu söylemek istedim. Bunu burada bağlayabiliriz arkadaşlar. Bu iki ucu. Bağlayalım bir. Bu şekilde diksek daha kolay olur. Arka kısımdan bağlayalım. Şöyle. Bağladım. Bir tane daha bağlayacağım ve sonra ipleri saklayacağız. Yani kulakları dikmek çok kolay. Hemen takıyorum yine iğneme. Sonra bunun kaplumbağasını yapacağız. Başka da bir işlem kalmıyor. Dibinden batıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bu şekilde. Buna da aynı işlemi yapıyorum. Dibinden batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. İplerimi de kesiyorum. Şu şekilde duruyor. Bunu da dikelim arkadaşlar. Dikip gelelim. Sonra yeşil ipimizi alıp gelelim. Burada kaplumbağasını yapacağız. Şimdi kaplumbağanın bacaklarıyla başlayacağız. Yeşil sülfatın. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. İçine 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine 8 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı. İlk yaptığım, bakın sayalım 2, 4, 6 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geldim. Battım. İlmeğimi çıkarttım. Ve kapattım arkadaşlar. Yanına geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum buraya. İp de kullanabilirsiniz. Şimdi hepsine sık iğne yapacağım. 2, 3 sayıyorum. 4, 5, 6, 7. Bu da 8. arkadaşlar, sonuncu. Şimdi 8 tane yaptık ya arkadaşlar. Ördük bir sıra. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz bunu.
Toplamda yani 3 sıra olacak. Sihirli halka sırasında saydığınızda, buradan saydığınızda 4 sırayı elde edeceksiniz. 3 sıra daha, yani toplam 2 sıra daha ördükten sonra 8 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan ayaklarımız bitmiş oluyor şu şekilde. Toplam bundan 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Böyle gözükecekler. Hepsini yapıp gelelim arkadaşlar. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bakın 3 tur toplam ördükten sonra geliyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapatma işlemi yaparak bitiriyorum ve ipimi birazcık uzun kesiyorum. Çünkü dikiş yapacağız. Bu şekilde biraz uzun bırakıyorum ve içinden geçiriyorum bunu. Böyle kalacak. Bu şekilde diğerlerini de örüp gelelim. Şimdi kaplumbağanın kafasını yapacağız arkadaşlar. Sihirli halka ile başlıyorum yine. Parmağımın etrafında doladım. İçinden şöyle bir ilmek çıkardım. Bir tane zincir çektim. Bunu saymıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıyorum burada. 2, 4 ve 6. Kapatıyoruz sihirli halkamızı. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bu ipimizi de üstüne aldık. Yürüteceğiz kafada. Şöyle kapatma işlemi yaptım. Yan tarafa geçiyorum. İpi hala saklamaya devam ediyorum burada. 12 tane sık iğneye ulaşacağız bu sıranın sonunda. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane arttırma yapacağız. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmak arttırma demek. İpimizi saklayarak ilerliyoruz. İpimi saklamayı bıraktım. Beşinci arttırmayı yapıyorum. Ve sonuncu arttırma arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar hemen ilmek belirleyicimi tekrardan takıyorum arkadaşlar yerine. Bir tık yakınlaştırdım kamerayı da. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir arttırma yaptım. Bir sık iğne. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Sık iğne. Arttırma. Sık iğne. Arttırma. Bir sık iğne ve sonuncuya da arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan buraya tekrar her zaman her sırada da ilmek belirleyicimizi takacağız. Buraya sık iğne ördükten sonra 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Örelim gelelim görüşelim. 3 sıra ördük geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne ördüm buraya. Bir sık iğne bir eksiltme yapacağım. Bu sırada 12 tane sık iğnem kalacak. Bakın eksiltmelerimi şöyle başak şeklinde ya. Bir arkada bir önde var. Ben sadece ön kısımları alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sadece ön kısımları alarak 2 tane ön kısmı aldım ve birlikte ördüm. Bir tane örüyorum. 2 tane ön kısımlarını alıyorum 2 ilmeğinde. Ve birlikte örüyorum arkadaşlar. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 6 defa eksiltme yapıyoruz. Sonunda da yine bir tane eksiltme yapıyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Kafamız bitti. Şöyle yapıyoruz bitirme işlemini. İlmek belirleyiciyi çıkartıp buraya batıyoruz ve içinden geçiriyoruz. Kafamızın ipini birazcık uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle yeterli. Şimdi gövdeye başlayacağız. Bu ipi de alıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Ayakların yanına koydum. Şimdi gövdeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen sihirli halkamızı yaptık. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum yine. Bir tane çektim. Zincir. Şimdi bunu saymıyorum. Yanına 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkayı da kapatıyorum. 2 4 ve 6. Hemen yaptığım ilk sık iğnenin tepesine geldim. Batıyorum. İsterseniz ipi yürütebilirsiniz. Yürütmeyeceğim ben bu sefer. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. Yanına geldim hemen. Buraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi takıyorum buraya. Şimdi arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yani aynı yere 2 defa batıyorum. Arttırma bu. 6 tane arttırma yapacağız. Üçüncüdeyiz. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. arkadaşlar. Toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyicimizi çıkartalım.
Onun olduğu yere bir tane sık iğne yapalım. Tekrar ilmek belirleyicimizi takalım. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyorum bu sırada. Aynı yere 2 tane batacağım. Sık iğneyi. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırma. Sıra sonunda 18 tane sık iğnem olacak. Bir arttırma yaptım. Bir sık iğne. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Ve sonuncuya da arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyiciyi çıkarttım. Bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrardan yerine takıyorum. Şimdi 2 sık iğne yapacağız. Bir tane arttırma yapacağız bu sırada. Bir tane daha sık iğne örüyorum. Ve arttırma işlemimi yapıyorum arkadaşlar. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne. Bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 6 defa arttırma yapıyoruz yine. 5.'yi yapıyorum ben şu an. 2 tane ördüm ve sonuncu arttırmamı da yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Yerine takıyorum. Bir tane sık iğne örüp. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. İlkini yapalım beraber. 2, 3. Bir tane arttırıyorum burada. Tekrar 3 tane örüyorum sık iğnemi. 3. Ve bir tane arttırıyorum. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem olacak. Toplam yine 6 adet arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. Ördüm, arttırmamı yaptım. 1, 2, 3. Ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3. Arttır. 1, 2, 3. Ve sonuncu arttırma arkadaşlar. Sonuncu arttırmamızı da yaptık. İlmek belirleyici de çıkarttım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemi 3 tur boyunca örüp gelelim. Arkadaşlar 3 tur boyunca 30 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi çıkartıyorum ilmek belirleyici. Bu sırada bir sıra boyunca sadece blue öreceğiz. Yani ilmeğimizin iki tarafı var. Şu ön kısmı, şu da arka kısmı. Biz sadece arka kısımları alacağız. Ön kısımları örmeyeceğiz. Şöyle bir tanesini aldım. İlmek belirleyicimi tekrar yerine taktım belirleyici ilmeğimize. Şimdi bakın şu arka kısımlarını alarak örüyorum sadece. Ön kısımları bırakacağım. Sadece arkaları alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim 30 tane sık iğnemi. Şöyle göstereyim, bakın önleri bırakıyorum, sadece şu arka tarafı alıyorum. Yani şu kısımları alıyorum arkadaşlar. Bu kısımlar kalıyor. Benden taraftakiler kalıyor. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi buraya da aynı işlemi yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar hepsini blue ördük. Şimdi burada artık normal sık iğneler yapacağım. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Yerine bir tane sık iğne örüyorum. Ve ilmek belirleyicimi tekrardan buraya takıyorum. Şimdi 3 sık iğne öreceğim. 2 oldu. İlk yaptığımızı 1 olarak sayıyoruz. 2, 3. Şimdi tekrar eksiltme yapıyoruz bu sırada. Artık eksiltmelerimize geçtik. 1, 2, 3. 3 sık iğne, 1 eksiltme şeklinde örelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Buraya tekrardan bir tane sık iğne örüp ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Bunu her sıra başında yapıyoruz. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım bu sırada. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2 ve bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum ve tekrardan ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz bu sırada. Bir sık iğne örüyorum ve bir eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme.
Bir sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar yapacağız. 18 tane olan sık iğnemiz şu anda bu sıranın sonunda 12'ye düşecek. Sonuncu eksiltmemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi doldurma işlemine geçeceğiz. İpimi şöyle birazcık uzattım çıkmasın diye. Elyafla içini dolduracağız. Birazcık yassı bir şekil vereceğim. Yani böyle çok şişirmeyeceğiz. Burası önemli arkadaşlar. O yüzden hızlandırmayacağım burayı. Tane tane göstereceğim. Bu şekilde dolduruyoruz. Böyle dolduralım arkadaşlar. Şöyle basık olmasını istiyoruz. Yani çok aşırı dolum yapmamamız lazım. Dikkatli dolduruyorum. Bence şu yeterli. Bu şekilde duracak bakın sırtında. Yani şişik bir şey olmaması lazım. Belki çok az daha koyabiliriz. Çok az. O da şu kenar kısımlarına dolduruyorum bakın. Yedire yedire kenarlarına dolum yapıyorum. Şöyle daha şişik dursun diye. Sadece kenarlarına bakın. Alıyorum ve şöyle şu kenarlarına şuralara dolduruyorum. Yaydırarak yapıyorum bu işlemi. Yeterli bence arkadaşlar şu an. Elimle de şöyle yaydırıp düzeltiyorum. Bu şekilde duracak. Hafif bombesi olacak kaplumbağanın. Yani şöyle durması lazım. Şimdi diğer sıraya geçelim. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar taktım. Şimdi bir tane eksiltme yapacağım. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde öreceğiz. Eksilttim. Toplam 8 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda. Şimdi ipimizi keseceğiz. Önce şuradan kapatalım. Kapatma işlemini yapalım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere şöyle batıyorum ve içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum burada. Şu kadarlık bir şey kessem yeterli olacaktır. Kestim. İğneme takacağım. Şimdi dönerek etrafını dikeceğiz. Sadece bakın şu dış kısımlarını alıyorum. Bakın hepsini alacağım. Şu dış kısımlarını alıyorum. Bunları alıyorum. Bütün sık iğnelere batıyorum bu şekilde. Böyle. Buna da batıyorum ve bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Oluştu. Şimdi bu ipimi şurada sağlamlaştırıyorum. Hemen yanından, dibinden şöyle battım. Ve tam bu ortadan batarak şuralardan bir yerden çıkartıyorum ipimi. Bu ortadan batmamın sebebi şurada hem kalkık görüntü hem de böyle daha yassı bir görüntü elde edebilmek. Bu şekilde battıktan sonra bir tur gezdireceğim bunu içeride. Başka bir yere daha batıyorum. Ve çıkartıyorum arkadaşlar. Birazcık çekiştirip kestim. Şimdi kafaları ve ayakları dikeceğiz. Kafanın içine biraz dolum yapacağım. Bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Bacakları da dolduralım. Siz de benim gibi doldurun. Bu yeterli olacaktır. Bunu dikerken düzeltiyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar şurada blue ördüğümüz bir sıra vardı ya. Buraya isterseniz bunu farklı bir yeşille de yapabilirsiniz. Böyle yeşille de yapabilirsiniz. Şöyle bir ilmek oluşturuyorum arkadaşlar. Tığımın etrafında doladığım, içinden geçirdiğim bir zincir yapıp ve çıkardım. Bu benim ilmeğim oldu. Şimdi geliyorum hemen buraya. Şuradan başlamışız. Şu ilk kısım. Buradan bu ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buraya bir tane sık iğne örüyorum. İlmeğimin olduğu yere. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Bütün blue ördüğüm kısımlara bakın göstereyim şöyle detaylı. Bakın şurada blue ördüğüm kısımlar var diye zaten ilmekler böyle dışta gözüküyor. Bunların hepsine sık iğnemi yapıyorum bir sıra önce. Sonra bir sıra daha yapacağız. Toplam 2 sıra. 30 taneydi bu. Hepsini öreceğiz. Hepsine batıyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Bakın bitti. Burada yok artık. Bu sırada yok. Hemen ilk yaptığımızın tepesine geliyorum. Bakın şuradaki ilk gözükenin. Buraya gelip hemen bir tane kapatma işlemi yapıyorum. Buraya. Bir zincir çektim ve hemen dibine bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın şuradaki ipimizi isterseniz yürütebilirsiniz buradan. Ama ben yürütmeyeceğim. Şimdi buradan kestiğim iple beraber burada bağlayıp aşağı çıkarıp o ipleri saklama işlemi yapacağım. Bütün buradaki gözüken sık iğnelerin tepesine tekrardan sık iğne yapıyoruz. Bir sıra daha sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şurada ilk yaptığım sık iğne olacak. Şu kapama yaptığım, bu da zincir çektiğim ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp burada kapatıyorum. Çok aşırı uzun kesmeyeceğim. Bu şekilde içinden çıkardım. Şimdi bunu iğnemize takalım. Öncelikle şuradan alıyorum. Bakın 1, 2 kendime doğru baktırdım. Yani arka tarafındayım. Bu şekilde buradan ikinci sık iğnenin tepesinden geçiriyorum bunu. Ve şuradan arkadaşlar bakın bir tane sık iğne atlıyorum ve yanına batıyorum. Sadece şu öndeki kısımlardan batıyorum. Bu şekilde getirdim. Şimdi şurada ipimiz vardı bakın. Onun yanına doğru götürüyorum buradan bu ipi. Yavaş yavaş götürüyorum. Dibine kadar yanına kadar indirdim. Burada ikisini bağlayacağım. 2 tane bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi saklama işlemi de yapalım. Battım iğneme. Tam bunun dibinden batıyorum. Ve şöyle bir yerden çıkartıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi buna da yapacağım. Bu kısa olduğu için bakın. Önce batıyorum. İğnemle. Sonra buradan ilmeğimizi geçiriyoruz. Tekrar iğnemizi ayarlıyoruz yerini. Şuradan şöyle çıkartıp uç kısmını. Şurayı da düzeltiyorum çok çekiştirmesin diye. Şöyle duracak. Şimdi bunları da buradan birazcık öne doğru çekip kesiyorum. Şöyle bastırıyorum. Bu şekilde. Şimdi şu ek yerini arkaya getirelim. Şurası fark edilmiyor ama yine de düzgün olsun. Şu kısma şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle kafasını dikeceğim. Buraya. Şöyle bu bacakları da dikeceğiz. Buraya da bunları dikeceğiz. Bu şekilde. Bunları ben iğneleyeyim arkadaşlar. Şu 2 tanesini 3 tanesini dikeyim. Diğerlerini de sizle beraber dikelim. Siz de bu şekilde hazırlayıp gelin. Şimdi arkadaşlar ben şöyle şu kısmı yaptım. Bunu da diktim. Bunları göz kararı yerleştirdim. Şu kısmına kafasını koyarım dedim. Şöyle göstereyim size. Kafasını da koyduktan sonra şöyle iğneledim ben. Şöyle neredeyse bitişik şekilde yaptım. Bir tane şurada sık iğne kalacak. Burada da aynen bir sık iğne kalacak şekilde kafasından sonra. Bunları buraya diktim. Bu iki arasında da şöyle bakalım 1, 2 ve 3. 3 tane hatta 2 tane sık iğne kalacak şekilde dikiş yapmışım. Şimdi dikmeyi de göstereceğim size. İpimizi geçirdik. Bakın alta geliyor. Dönerek dikiş yapıyoruz arkadaşlar bunda. Bunu da göstereyim size. Şu kısmını iyi ayarlayın. Şöyle tuttum. Ve şuraya denk geliyor. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle şuradan batıyorum arkadaşlar. Şu ipin çıktığı yerin dibinden battım. Şimdi buradan bir yukarıdan alacağım bir aşağıdan. Şunun dibinden gidiyorum. Bakın şuradaki sıradan gidiyorum. Şöyle alarak bir oradan alıyorum bir oradan alıyorum. Bunun da şöyle şu iki kısmını da alıyorum arkadaşlar. Alarak ilerleyeceğim. Böyle. Dipten gidiyorum. İkisine de batıyorum arkadaşlar. Buna da batıyoruz. Bir tane buradan alıyoruz. Şöyle bakıyorum. İkinci sık iğneye kalana kadar şu arada bunu da aldım. Şuna da batıyorum. Şimdi döneceğiz. Şöyle şu kısmı dikeceğiz. Bakın şuradan hemen yine diptekini ilk önce diptekini alıyorum buradan. Sonra buraya batıyorum. Şimdi hemen önüne gelenleri alıyorum arkadaşlar, denk geleni. Batıyorum.
Sonuncuya da battım. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu şekilde çekiştiriyorum. Bir tane de alt kısımdan kapatma yapacağım. İçinden de geçirdim. Bu şekilde. Şimdi bunun hemen dibinden batıp aşağılardan şöyle rastgele çıkartıyorum arkadaşlar. Ve kesiyoruz buraya. Şimdi kafayı da dikelim. İpimizi takalım önce. Kafanın yeri bellidir zaten, şöyle. Şurada. Bakın şu kol kısmı olacak ya, askı kısmı. Hemen ona bir tane sık iğne bırakıp yanına geliyorum. Bunda da aynı şekilde. Yani ilk önce kafayı dikerseniz şurada bir tane sık iğne boşluğu bırakıyorum. Şimdi şuradan başlayacağım dikmeye. Hemen dibinden batıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın hemen şu dipten batıyorum. Bu şekilde kafayı da az önce yaptığımız gibi bacakta dönerek, denk gelen ilmekleri dönerek dikiyorum. Arkadaşlar sona geldik. Bu şekilde kapama işlemini de yaptım. Bunları da çıkarttım. Şuradan dibinden batıp şuradan saklıyoruz. Ve buradan kesiyoruz. Kafamızı da diktik arkadaşlar. Son olarak şu zincir askısını yapacağız. Onu da yapımını göstereyim size. Şöyle elime alıyorum. Tığımın etrafından doluyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum içine. Bunu sıkıştırıyorum. Bu benim ilmeğim oluyor. Şimdi geldim. Bakın şu kafanın şurada bir tane sık iğne boşluk bırakmıştık. Oraya geliyorum arkadaşlar. Şuradan. Aynı hizada olsun. Şu dipten. Ve buraya batıyorum. Bu ilmeğimi de buradan çıkartıyorum arkadaşlar. İçinden geçireceğim bunu. Bu şekilde. Şimdi bunu tutalım burada. Bundan zincir çekeceğiz. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi şöyle takalım arkadaşlar. Kontrol edelim 14 taneden sonra. Bunu geçirelim buradan. Şöyle duruyor. Bunu da alıyoruz ve buradan geçirmeye çalışıyoruz. Yetecek mi bakalım. Yetmedi arkadaşlar. Bir 5 tane daha çekelim. 14 olmuştu. Diğerini 14 tane çekmiştim ben. Ama ölçerek ilerleyin. Kısa kalmış. 16, 17, 18. Şöyle bir 18 tane, yani 4 tane daha çektim toplam. 18 tane zincirim oldu burada. Şöyle ayarladım. Şimdi biraz daha iyi gibi gözüküyor. Bence yeterli arkadaşlar. 18 tane. Bir tane daha çekip bırakacağım. Toplam 19 tane çekip bırakacağım arkadaşlar. 19 oldu. Şimdi bunu alıyorum. Ve şuradan, bakın şurada, şunun hemen dibine batıp bunun içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Böyle. Ve bir tane zincir çekiyorum buraya. Bunu da kapatıyorum buraya. Bu şekilde bunu kapatıyoruz. Şimdi iğnemize takalım. Bunu içeriye çıkartıp diğerinin yanına getirip bağlama işlemini yapacağız. Bunu buradan takıyorum. Çıkarttım. Buradan dibinden batıyorum. Ve içeriden kapatıyorum. Şuraya yanına. Şuradaydı. Bunun yanına getirip şurada bağlıyorum arkadaşlar ikisini. İlk önce dibine getirmiş oldum. Bağladıktan sonra da saklayacağım. Sağlam olması için bağlıyorum şu anda. Bağladım. Şimdi dibinden batıyorum ve herhangi bir yerden çıkartıyorum bunu. Ve kesiyorum arkadaşlar. Aynı işlemi bunun için yapacağım, saklama işlemini.
Şöyle batıyorum dibinden, bağladığım yerden. İpim kısa olduğu için içinden geçirdim ve çıkardım. Şimdi bunu da kesiyorum arkadaşlar buradan. Şimdi bunu da taktık mı kapıbaramız hazır. Şöyle gözüküyor. Kamerayı biraz uzaklaştırayım. Şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Kapıbaramız hazır arkadaşlar. Bitirdik. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Dönüş yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.